hidrojen, oksijen ve azotla titanyum birleştiğinde malzeme inanılmaz kırılgan bir forma geliyor. Silindire girdiğinde titanyum öyle bir patlama sesi geldi ki dükkanın içinde. Herkes zaten bekliyordu. Kiminki kırılacak, kiminki kırılacak diye. Bunlara tabiri caizse sırılsıklam aşık. Büyük abi olarak bu aşkınların hiçbirine müsaade etmemek durumundayız. Paslanmaz özelliğine sahip olması gerekir. Kök hızını takip edecek olan kısım bu. Evet. Yani tungsten elektrot çapımız 2.4, pas frekansımız da 0.80 Hz. Altın serisi renk de büyük oranda kabul edilebilir bir renktir. Artık burada şüpheli bir kaynak kişi var. Tak, hemen gaz korumamız orada, takip gazımız orada, kök korumamız orada. Tehlikeli bölgede su altın adamı belli ve yorum bırakan bir şanslı takipçimize çekilişle bu ufak yılbaşı paketini göndereceğiz. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte titanyum kaynağına bir giriş yapacağız. Evet. İsa Usta titanyum konusunda ciddi derecede tecrübelisin. Evet, çok fazla. İmalatlar yaptın. Evet. Neler yaptın? Kazan imalatları yaptık. Gübre fabrikasına dedim ki yani gübre fabrikasına titanyum niye dedim de hani yaparken sonradan söylediler ki aşınmaya çok dirençli olduğu için büyük kocaman 3 tane 4 tane kazan yaptık. Ayrıca basınçlı borulama hatları yaptık bir başka bir firmaya. Onda da aynı şekilde çok aşırı basınç ve çok yüksek sıcaklık gördüğü için dediler ki sağlam olması lazım. Yani bir anda soğuyup bir anda ısındığı için kaynak yerlerinden çatlama ihtimali olabilir diye titanyum boru kullandılar. Titanyumda borulama yaptım. Hem borulama hem kazan olarak çalıştım yani. Zorlu bir imalat. Evet, çok zorlu. Sabır gerektiren bir şey. Sakin olman gerektiriyor. Acele kesinlikle yok. Yani acele diye bir şey yok. Hadi diyecekler ya, hadi yok. Yani öyle bir şey yok. Şimdi İsa Usta ile birlikte nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz bugün. Gerçekten zorlu bir imalat ama önce bu titanyum neden kullanılıyor? Çok kısaca bunu özetleyelim size. Son yılların, son 15 yılın çok en popüler malzemelerinden bir tanesi titanyum. Özgül ağırlığı sebebiyle bir kere çok tercih ediliyor. Yani siz X miktarda bir mukavemet beklentisi olan bir tasarım yapıyorken çelik yerine titanyum kullandığınızda %50 daha hafif bir yapı elde ediyorsunuz. Hem mukavim hem hafif. Alüminyum kadar hafif değil ama alüminyuma göre çok daha yüksek mukavemetli. Mukavemeti yüksek, tokluk değerleri, süreklilik değerleri gayet iyi. Bunun yanında en öne çıkan özelliği az önce İsa Usta söyledi. Gübreleme konusunda öne çıkmasının sebebi o. Korozyon direnci inanılmaz başarılı. Özellikle değişken sıcaklıklarda, değişken yüksek sıcaklıklarda paslanmaz çeliklerin korozyon direnci zaman zaman zayıflar bazı paslanmaz çeliklerin. Her kimyasal tipine, korozif tipine farklı paslanmaz seçmek zorunda kalırsınız. Yüksek sıcaklıklarda başarısız olur paslanmazlar ama titanyum bu konularda da paslanmazın çok önünde. O yüzden çok tercih ediliyor. Havacılık sanayi, savunma sanayi, yeni nesil yarış otomobilleri, yeni nesil bisikletler, hafifliği, mukavemeti ve korozyon direnci sebebiyle önümüzdeki yıllarda artarak görmeye her yerde devam edeceğiz. Savunma sanayiden tutun da havacılığa kadar, gündelik hayatımıza kadar girecek. Basınçlı kap, kimyasal saklama ekipmanları girmeye devam edecek. Peki biz titanyumu neden zor kaynatıyoruz? Nedir bu titanyumun bu kadar zor olan yönü diye soracak olursanız çok fazla sebebi olmakla birlikte işte kafes yapısının sıcaklıkla birlikte değişkenlik göstermesinden, mikro yapısının çok hassas olmasından bahsetmeyeceğiz bugün. Daha çok kaynağı ilgilendiren kısmı, o kısmı diğer taraflarıyla ilgili ayrı bir içerik yaparız. Metalürjik tarafıyla, mühendislik tarafıyla alakalı ayrı bir içerik yaparız. Kaynağı ilgilendiren kısım titanyum oda sıcaklığında gayet sakin, düzgün, uslu bir ana malzemeyken yüksek sıcaklıklara gittikçe bize negatif sonuçlar getiren davranışlarda bulunmaya başlıyor. Reaktif bir metal ve biz kaynak yaparken bu malzemeyi çok yüksek sıcaklıklara kadar çıkarıyoruz. Tekrar soğumaya başladığında 800 derece ile 400 derece arasında azot, hidrojen ve oksijene karşı çok yüksek bir afinite yani elektron ilgisi gösteriyor. Bu 3 malzemeyi, 3 elementi titanyum 800-400 derece arasındayken mıknatıs gibi çekiyor. Bunlara tabiri caizse sırılsıklam aşık. Sırılsıklam aşık ama biz
büyük abi olarak bu aşkların hiçbirine müsaade etmemek durumundayız. Bu ilişki kurulmamak durumunda. Neden kurulmayacak? Çünkü bu kritik sıcaklıklarda hidrojen, oksijen ve azotla soğumakta olan titanyum birleştiğinde çekme mukavemeti yükselse de malzeme inanılmaz kırılgan bir forma geliyor. Bir tane örnek verebilir miyim? Tabii ki. Mesela bir siyah malzeme kaynattınız. Direkt suya soktuğunuzda arkasından hemen kırılacak hale geliyor. Çok zayıf diyor. Aynısı. Değişen hiçbir şey yok yani. Ama daha fazla kırılgan oluyor. Yani siyah metalden daha fazla kırılgan. Evet, kesinlikle öyle ve bunun yanında malzeme zaten yüksek mukavemet beklentili, hassas bir malzeme olduğu için mukavemet düşüşüne yani sertlik artışına da hiçbir şekilde tolerans gösterilemiyor. Şimdi biz bu birlikteliği önlemek için ne yapıyoruz? Azot, oksijen ve hidrojenin. Şimdi bir kere bundan kaçış yok. Neden kaçış yok? Hidrojen nemli ortamlarda hayatımızın her alanında bulunabilen bir girdi. Evet. Değil mi? Yağ olarak, su olarak, havadaki nem olarak her şekilde bulunabilir. Kaçışımız yok. Bunun yanında azot, atmosferin zaten çok büyük bir kısmı azottan oluşuyor. Hidrojen. Oksijen keza öyle evet. Atmosferik ortamda. Dolayısıyla bundan kaçışımız yok. Tek bir şekilde kaçabiliriz. Sanayide bu şekilde yapılıyor, endüstride. Vakumlu ortamlarda, atmosfersiz ortamlarda böyle eldivenlerle içeri girilerek şu oksijeni boğulmuş diyelim yani. Oksijen olmayan, boğulmuş bir yerde. Kesinlikle öyle. Bu ortamlarda, atmosfersiz ortamlarda titanyum kaynakları hassas bir şekilde gerçekleştirilebiliyor ama her zaman bu ortamlara erişilemediği gibi her boyutta parçayı da buraya sokamıyorsunuz. Evet. Entegre edemiyorsunuz. Koca kazan var mesela. Tabii ki. Dolayısıyla atmosferli ortamda, normal ortamlarda da titanyum kaynağı yapılıyor endüstride. Bu durumda kalıyorsak ne yapmamız lazım? Bizim bir şekilde kaynak banyosunu bu 3 girdiden kaynak esnasında ve soğurken uzak tutmamız lazım. Aksi halde çok kırılgan bir yapı elde edeceğiz ve işimiz çöp olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı anlatacağız detaylı olarak. Çok metalürjik tarafına girmeden. Bunun yanında İsa Usta da bahsetti. Bu malzeme alüminyum ve paslanmaz çelikten daha yüksek hassasiyet gerektiren bir malzeme ve temizlik gerektiriyor. Evet. Şimdi öncelikle İsa Usta bize temizliğin nasıl yapıldığını bir gösterecek. Sonra ön gaz, son gaz, ön gaz son gaz süreleri, evet, zamanlar. kök gazı, tungsten elektrodun tipi, kullanacağımız seramik uzun çapı gibi çok önemli detaylar var, parametreler. Bunlardan bahsederek devam edeceğiz. Temizlikle başlayalım istersen İsa Usta. Tabii ki de. Evet İsa Usta, yani tabii titanyum malzemeleri, kesimleri, ön hazırlıkları zaten büyük oranda son işletmede yapılmıyor. Yani bunların yapıldığı yerler var teslim edilirken ama ne olursa olsun elimize ulaştığımızda kaynak yapmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Plak halinde kestiğiniz zaman ya böyle siyah lekeler olur ya da burada gördüğünüz gibi plazmanın bıraktığı izler olur. Aynı şekil plazma ile kesilmemiş olsun. Bu mesela bir 316 malzeme. Plazma ile kesilmiş. Bu da giyotinle kesilmiş bir malzeme. Giyotinle kesildiği zaman bile ufak ufak gözenekler kalıyor. Yani giyotin keserken arkasında bıçağın kendi izini bırakıyor. Yani bir nevi çapak bırakıyor. En önemli şeylerden bir tanesi aynı bak burada gördüğünüz gibi nokta nokta böyle ya da çizgi çizgi kesinlikle titanyum artığı çapağı olmaması lazım. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Aynı şekil kaynak ağzı açtınız. Kaynak ağzının üstünde kesinlikle gözenek, nokta, çizgi olmaması lazım. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi ben size nasıl temizlik yapacağınızı anlatayım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatayım. Bütün kullandığınız ekipman flap olabilir, mop olabilir, yaprak zımpara olabilir, tel zımpara, çanak zımpara olabilir. Bunların hepsinin paslanmaz özelliğine sahip olması gerekir. Şunu da hatırlatalım. Ekipmanlar paslanmaza uygun. Ama Evet. ben bunlarla daha önce 304 kestim, 316 kestim, 347 kestim. Evet. Bunlarla da daha önce başka paslanmazda kullandığım için titanyumda bir temizlik ve kesme işlemi yapmamam lazım aslında. %90 çünkü anlattığım olay başınıza gelecek. Bu sefer burada gözenekler bırakacak. Niye? Kestiğiniz kesici taş üstünde bir önceki kestiğiniz malzemeyi biriktiriyor ve keserken
ısıyla birlikte bu malzemenin üstüne yapıştırıyor. Aynen öyle. Bunlar da ufak ufak gözeneğe sebep oluyor. Siz baktığınızda şimdi malzeme pırıl pırıl değil mi? Her şey çok güzel. Bakıyorsunuz harika. Temiz. Ele çapak gelmiyor. Tertemiz. Ama bu titanyum kaynağında ortaya çıkıyor. Sizin bunu gözle görmenize imkan yok. Aslında daha önce kestiğim 316'yı getiriyorum. Titanyumun üstüne sıvıyorum. Evet, bir nevi öyle. Öyle gözle görünmeyecek şekilde sıvıyorum. Şimdi kaynaktan ne yapmamız gerekiyor? En önemli şeylerden birisi aynı şekilde malzemedeki gibi tellerimize de hassas davranmamız gerekiyor. Ve tertemiz olması gerekiyor. Kesinlikle yani bir masa tozlu. Bunu masaya bıraktım ben. Kaynak yaparken hemen masadan aldım kaynak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu da aynı şekilde çok hassas. Bunlara ne yapıyoruz? Tellere ne yapıyoruz peki? Nasıl davranıyoruz? Telleri tertemiz bir peçete olabilir, bez olabilir. Tozunu alıyoruz. Tozunu aldıktan sonra bakın gördüğünüz gibi hiç kullanmadık bunu. Daha yeni açtık. Bir kere silmeyle tozu çıktı ortaya. Bir daha yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an tozunu aldık. Elimizde tel bırakmıyoruz teli. Pis olan yerde tozumuzu aldık. İkinci yaprağımızı çeviriyoruz. Asetonumuzu bol bol döküyoruz. Ve asetonla üstünde kalan kılcal tozları tekrardan alıyoruz. Bakın az önce tozunu almıştık. Şimdi asetonunu alınca nasıl çıktı? Aynı şekil temiz bölgeden bir kere daha geçiyoruz. Şu an telimiz kaynak yapmaya hazır. Tabii Bakın. şimdi bu beni yavaşlatır mı diye düşünebilirsiniz. Evet yavaşlatır. Vallahi yavaş yapacaksınız. Yani bu temizliği bunun şart. Bunda kesinlikle aceleye gelecek bir şey yok. Yani şimdi size bir sonrakinde renklenme olayını da anlatacağız. Sebebini zaten göreceksiniz. Size acele edin diyecekler. Biraz amperi yükseltin diyecekler. Elinizi çabuk tutun diyecekler. Bu renklenmeyi, bahsedeceğimiz renklenmeyi gördünüz mü zaten? Sıfırdan tekrar başa dönmeniz gerekecek. Tekrar keseceğiniz, tekrar kaynak ağzı açacaksınız. Bir dünya temizlik yapacaksınız. Bunların hepsi size zaman kaybı olarak geri dönecektir. Tabii aseton kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı bu iş için özel çözücüler var. Çok büyük bir imalat yapıyorsanız bu çözücüleri alırsınız. İşte onların saklandığı ambalajlar var. Yanına temiz böyle bir bez kabı yaparsınız bu şekilde. Peçete de olabilir, temiz bir bez de olabilir. Her kaynaktan önce bunu daha seri hale getirebilirsiniz yani. O sizin elinizde. Evet. Ama yapmanız şart mı? Şart. En pratik şekilde de böyle aseton ve peçeteyle yapabilirsiniz. Aynen yani. öyle. En pratik. Hiçbir şey bulamıyorsanız bu ekipmanla da rahat rahat edinebilirsiniz diyelim. Evet. Kaynakta nereye dikkat etmeliyiz? Oraya geçelim. Tabii ki de. Evet, temizlik konusundan bahsettik. Şimdi kısaca kaynakta dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedelim. Şimdi bir numarası az önce bahsettiğimiz gibi kaynak banyosunu aktif kaynak yaptığımız esnada ve soğurken atmosferik ortamdan korumak. Ki Evet. azot, oksijen, hidrojenden uzak duralım. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Önce şundan bahsedelim. Genellikle titanyum imalatları takip gazıyla yapılır. Evet. Fotoğrafını görüyorsunuz. Buradaki temel felsefe dik torcunun arkasında bir tane aynen gazı arkadan veren, ark banyosunu takip eden bir sistem bulunur ve takip gazıyla atmosferik ortamdan kaynak banyosu soğurken de korumaya devam edersiniz. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Kullanılması çok basit bir ekipman. Burada gösterme ihtiyacı duymuyoruz. Peki kaynak banyosunu, elimde takip gazı yok veya kaynak banyosunu nasıl koruyacağım, o da önemli. Şimdi onun için ne yapmamız gerekiyor? Onun için en önemli hususlardan bir tanesi seçeceğimiz nozul. Evet. Boyutu ve gazı nasıl dağıtacağımız. Çünkü bizim kaynak banyosunu korumak için yapabileceğimiz yegane şey koruma gazıyla kaynak banyomuzu atmosferik ortamdan korumak. Nasıl bir seçim yapmamız lazım İsa Usta? Olabildiğince geniş olması lazım. Çok yoğun bir şekilde basacak şekilde, yani geniş bir alana basacak şekilde fincanınız ne kadar geniş olursa o kadar iyi boğma yapar. İkincisi filtre dediğimiz, yani büyük nozullarda da olan şu filtre sistemi dediğimiz filtre sistemi kesinlikle olması lazım. Namı diğer gaz lensi. Evet, gaz lensi kesinlikle olması lazım. Bu iki şey ilk başlayacağımız şeylerden bir tanesi. Bravo. Bu konuya. Gaz lensiyle alakalı yukarıda bir video görüyorsunuz. Bunu mutlaka izleyin faydasını. Gaz lensinin temel amacı gazı mümkün olduğu kadar geniş ve homojen şekilde kaynak banyosuna yaymak. Ne kadar büyük gaz lensi, ne kadar büyük nozül o kadar iyi. Bu nozülünüz geniş olduğu zaman
Biz cam kullanıyoruz. Evet. Seramik de olabilir, kompozit malzemeler var, onlar da olabilir. Tabii nozülünüze göre gaz debinizi de arttıracaksınız. Tabii ya ki. benim gazım çok gidiyor, vallahi gidecek. Titanyum Biraz kaynağı. sonra çalıştıracağız biz. Bildiğin su akıyor Evet, gibi ses geliyor. gidecek. Yoksa ne olduğunu da göstereceğiz. Şimdi bir de gaz seçimi konusuna gelelim kök Evet. gazından önce. Argon helyum karışımları kullanılıyor, helyum kullanılıyor, farklı seçimler var ama en pratik ve en direkt doğruya giden yöntem %100 argon kullanmak. Evet. Dikkat etmeniz gereken konu şu, gerçekten önemli, birazdan göreceksiniz. Kullandığınız gaz yüksek saflıkta olmalı. Ya nedir yüksek saflıkta gaz? Evet. Bizim aldığımız gazlar düşük saflıkta mı? Evet, olabilir. Markadan, tedarikçiden tedarik ederken sertifikasını isteyeceksiniz ve yüksek saflıkta olması gerektiğini belirteceksiniz. İçerisinde impüriteler mümkün olduğu kadar az olacak. Yüksek saflıkta gazın ne olduğunu da anlatmıştık daha önce. Evet. Onu da yukarıdaki videodan görebilirsiniz. Sertifikalı gaz nedir? Düşük impürteli gaz nedir? Çünkü o gazın içerisinde de azot var. Gazın içerisinde de hidrojen var. Ama oranları farklı. Aynen. Gazın içerisinde de oksijen var. Onlar belirli değerlerin üzerinde olursa size buraya renklenme olarak geri dönüş şunu alırsınız. Sabah akşam problemi ararsınız. Halbuki yanı başınızda duruyordur. Biz burada yüksek saflıkta argon gazımızı %100. taktık. Tabii. Şimdi ikinci konu bu. Kök gazı konusu şöyle. Birçok imalatta paslanmaz çelikler, korozyona karşı dirençli çelikler grubunda kök gazı kullanılır. Yüksek seviyede imalatlarda önerilir. Denir ki kullanılırsa iyi olur. Niye? Film kabiliyeti, nüfuziyet kabiliyeti, kökün çıkması konusundaki formların oluşumu, mühendislik açısından çok önemlidir bu. Ama kullanılmadan da başarılı imalata ulaşılabilir. Burada biraz farklı bir durum var. Kök gazı yoksa burada başarı da yok. Evet. Neden olmadığını da birazdan göstereceğiz. O yüzden kök gazı kullanmak neredeyse şart. Tabii ki devasa bir basınçlı kazan imalatı yapıyorsunuz. Kök gazı verme şansınız yok. Orada vermeyebiliyorsunuz ama orada işte final müşteri ona göre o kriterleri kabul ediyor vesaire. Ama mümkünse kök gazı mutlaka kullanılmalı. Şimdi biz böyle bir ekipman yaptık. İsraf da size bir ekipmanı anlatsın. Belki size küçük parçalar yapıyorsanız atölyenizde Evet. size o bakımdan da ufuk açabilir. Nasıl bir şey yaptık İsa Usta? Şöyle anlatayım. Bir tane komple kapalı kutu bir sistem yaptım. Bu şekil. Her yeri hiçbir yere hava almayacak şekilde. Üstüne delikler deldim. 2 tane siyah saç plaka koydum. Yani bunu paslanmaz da koyabilirsiniz. Kenarlarından puntaladım ve ortalarından delik açtım ki kök gazını takip edecek olan kısım bu. Evet. Yani ekstra bir adama gerek kalmadan bu şekil alın birleştirme dediğimiz birleştirmede yaparsanız bu şekil. Eğer köşe birleştirme yapacaksanız bu şekilde bakırlarla destekleyip altından biraz yükseltip bu köşenin oturacağı şekilde kök gazını takip ettireceğim bir aparat yaptım. Tabii. Aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Aynen. Biz bunu test plakası için yaptık. Evet. İmalatınız farklıysa, küçükse ona göre modifiye edeceksiniz. Tabii canım siz yani neye kullanacaksanız ona göre imalat iki türlü de kullanabilirsiniz ya da daha farklı bir şey yapabilirsiniz. Aynen. Boruysa işiniz daha kolay. Borunun kenarlarını bantlayıp içine kök gazını veriyorsunuz. İçine verirseniz geçiyor. iş biter. Ama plakada biraz daha zor oluyor çünkü gaz her yerden kaçıyor. Evet. Biz burada kaçmasın diye kenarlarını da kapattıysa. Daha ince, daha ufak bir şey yapılabilirdi. Benim elimdeki saçlar, plakalar bu şekil olduğu için hiç uğraşmadan direkt toplayıp kaynattım yani. Şuradan da gaz girişi var arka tarafta. Ya bu tamamen sizin ufkunuzu açsın diye yaptığımız bir şey. İstediğiniz gibi siz onu yapabilirsiniz. Geliştirilebilir yani. Tabii. İmalatınız parça boyutunuza göre. Kök gazı şart dedik. Geçtik. Kök gazında da %100 yüksek saflıkta argon kullanımını tercih edebilirsiniz. Farklı kök gazı kullanımları yok mu? Var. İşin mühendislik seviyesidir. Seçimleri sonraya bırakacağız. Başka içeriklere bırakacağız. Tamam. Şimdi kısaca bir parametrelerden bahsedelim. Sonra sen bize kaynağı göster. Esas orayı merak ediyoruz. Sonra da üstüne konuşacağız kaynağı. Evet, kısaca parametrelerden de bahsedelim. Parametreler önemli. Aslında şunu hatırlatalım. Parametre ayarı felsefesi tik kaynağı prensipleriyle birebir uyuşuyor. Yani ekstradan bilmeniz gereken ciddi bir husus yok. Ama şunu belirtmemiz lazım. Kontrollü ısı girdisinin etkenlerinden bir tanesi de stabil bir ark elde etmeniz. Dolayısıyla kullandığınız makinenin yüksek standartlarda bir makine olması her zaman tercih olacaktır. Ama marka tercihini size bırakıyoruz. Ama çok konvansiyonel, yaşlı bir makineyle kaynak yapmak çok doğru olmayacaktır. Stabil bir ark elde etmeniz şart.
Pals kullanmadan bu kaynak yapımı yapılabilir. Biz pals kullanmayı tercih ediyoruz. Isı girdisini biraz daha düşürmek için, biraz daha yavaş ilerleyip daha kontrollü bir kaynak elde etmek için. Bizim buradaki tercihlerimizden bahsedelim. Belki size de faydalı olur diye. Tabii ki malzeme kalınlığına göre değişecektir. Malzeme kalınlığımız 5 milim. Köşe kaynağı yapacağız. Yarım nüfüziyet arıyoruz biz burada. %50 başlangıç akımımız var. 0.5 saniyede 140 ampere ulaşıyoruz. Pulse'daki Cycletic modu var makinede. Biz Cycletic kullanmıyoruz burada. İkinci amperimiz yani alt amperimiz 3 ampere kadar düşüyoruz. Burada ciddi bir pulse döngüsü de ciddi bir parametre farkı yakalıyoruz. Isı girdisini mümkün olduğu kadar minimumda tutmak amacımız. Devam ederiz. Burada da ark biterken 1 saniyede %30 bitiş amperiyle yani 42 amperle kaynağımızı İSAOS'ta kapatacak. Tungsten elektrot çapımız 2.4, ona göre ayarladık. Tak modu var makinede, bundan daha önce bahsetmiştik, kapalı. Pulse frekansımız da 0.80 Hz. Oldukça temposuz bir kaynak olacak aslında. Bizim ayarlarımız bu şekilde. Aktaracağım bir şey var mı? Duty cycle'ımız da önemli burada. Duty cycle %30. Bu da alt ve üst amper arasındaki dengeyi kuruyor. Biz burada alt amperde daha fazla vakit geçirmeyi planlıyoruz. Zaten kaynakta göreceksiniz. Hızlı şekilde üst amperi vurup kaçacağız. Dalga formlarımızla ilgili bahsedeceğimiz bir şey yok. Ön gazımız ve son gazımız önemli. Ön gazımız 2 saniye. Ön gazını 3 saniyelerde tutabiliriz. Son gazımızda minimum 15 saniye olmalı. Sebebini birazdan bahsedeceğiz. 15 saniye son gaz kullanırsak biz batarız demeyin. Titanyum kaynağı yapıyorsanız kullanmak zorundasınız. Onu da artık fiyata yansıtacaksınız. Kaynağı hazırız. Şimdi İsa Usta'ya mikrofonu bırakalım. Evet arkadaşlar, malzememizi puntaladık, hazırladık her şey. Bu kaynakta kök gazı kullanmayacağız. Gördüğünüz gibi hiç ses yok, gaz akışı yok. Bunu direkt kök gazsız yapacağız ve aradaki farkı biraz sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar, aynısını kök koruma gazı ile yapıyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Duyduğunuz gibi kök koruma gazı şu anda çalışıyor. İsa Usta, eline sağlık. Eyvallah, teşekkürler. Güzel çalıştık 2 gündür. Aslında sadece bugün çalışmadık. Şimdi arka planda da birkaç çalışma yaptık. Onları da göstereceğiz. Şimdi öncelikle bir kaynaklara bakalım. Kamerayı buraya davet edelim. Bir genel değerlendirme yapalım hep birlikte. Parça soğumuş. Şimdi bu İsa Usta'nın son yaptığı kaynak. Gaz korumalı. Gaz korumalı. Evet. Yani kök gazı korumalı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ekranda da bazı resimler göreceksiniz parça parça. Biz burada kaynak dikişinin üzerinde ve ısıdan etkilenmiş olan bölgeye kadar olan hiçbir yerde
bir renklenme görmek istemiyoruz. Aynen bu şekilde olduğu gibi Evet, doğru. gümüş renginde bir kaynak metali istiyoruz. Bu renklenmeler, kaynak metalin üzerindeki olası renklenmeler bize kaynak metalin içerisine oksijen girdiğini ve titanyum oksit tabakaları oluştuğunu anlatıyor. Aynen bu şekilde ısı tesiri altında kalan bölgeyi çok hafif görebiliyorsunuz burada. Altın rengi bir renk var, çok hafif. Onun dışında kaynak metali gümüş rengi. Tam istediğimiz renk. Evet, doğrudur. Şimdi bir önceki yaptığı parçaya bakıyoruz İsa Usta'nın. Bunda kök koruma gazı yoktu. Kaynak dikiş yüzeyinde bir farklılık görmüyoruz. Yine gümüş rengi bir kaynak metali elde etmişiz. Evet. Isı tesiri kalan bölgede çok hafif bir altın sarısı renk var. Altın sarısı renk de büyük oranda kabul edilebilir bir renktir. Kaynak metali üzerinde bile. Ama burada da zaten ısı tesiri altında kalan bölgede bu yapı. %100 kaynak kabul edilebilir bir kaynak dikiş. Ancak arkasını çevirdiğimizde kök gazı olmayan renkte, şu anda ekranda da tablonun o kısmını görüyorsunuz. Mavi, mor renklere çalan bir renklenme görüyoruz. Kök gazı olmayan kaynak metalinin arka yüzeyinde. Burada ise çok hafif bir renklenme, hafif Evet. mavi mora çalan. Neden? Buradaki yanlardan gaz kaçıyor. Evet, Sonuçta bu bizim çok üstüne düşürüp de yapılan bir E, malzeme tabii. olmadığı için O yani size geçici bir malzeme işin olduğu için. felsefesini anlatmak için, ama ona rağmen Evet, yani çıktı. çok ciddi bir fark görüyorsunuz. Burada artık mavi mor renkler tamamen gözüküyor. Bu ne demek? Bu artık kabul edilemez bir Tabii. kaynak metali olduğu anlamına geliyor. direkt kırılacak. Kırılacak Aynen. yerleri renkli olarak gösteriyor. Şimdi tabii biz burada şunu sorabilirsiniz. Ya siz arkaya kök mü geçirdiniz ki Evet. köke kaynak metaline bakıyorsunuz? Hayır, ama burası 800 derecelerin üstüne kadar çıktı. Tabii ki. Ve daha sonra soğudu. Dolayısıyla burada da aynı bahsettiğimiz titanyumun oksijen, nitrojen ve hidrojen olan afinitesini, yani elektron ilgisini gördük. Kökte kaynak dikişi görseydik kökte de aynı şeyi görecektik. Hiçbir Evet. şey fark etmeyecekti, öyle düşünün. İki yapıda kök gazının nasıl bir farka sebebiyet verdiğini net olarak gördük. Evet. Kaynak dikiş yüzeylerine bakarsak zaten mükemmel. İsa Usta'nın her zaman çıkardığı kaynaklar. Gümüş rengi, hare çok güzel Evet. bir yapı var. Şimdi geçelim buraya. Kamerayı buraya doğru alabilirsek. Bu da bizim dün İsa Usta ile yaptığımız çalışmalar. Şimdi ne dedik? Mor renklerden bahsettik. Şimdi öncelikle buraya gelelim. Burada gaz debimiz fincanımıza göre, seramik nozulumuza göre daha düşük bir şekilde yapılmış bir kaynak ve uygun bir şekilde yapılmış olan var. Burada gördüğünüz gibi kaynak dikişi buradan başlayarak, burada belirli bir gaz debisine başlamışız. Aslında altın sarısı renk var. Kabul edilebilir seviyede. Final müşteri derse ki ben kardeşim gümüş rengi istiyorum, kabul etmeye de bilir bu arada. Evet. Geliyoruz. Gaz debisini düşürüyoruz. Bakın mavi mor renkler, kesinlikle red renkleri artık burada Evet. net olarak gözüküyor. Burada kaynağı kestik. Gaz debisini tekrar arttırdık. Parametre ayarımızda da biraz oynadık. Birden nasıl keskin bir gümüş sarısı Evet, rengi, homojen kaynağı Evet. elde ettik. keskin bir gümüş rengine dönüş. Buraya geldiğimizde, bu parçaya geldiğimizde burada uygun bir parametre ve uygun bir gaz debisi var. Evet. Her şey çok güzel gidiyor. Çok güzel başlıyor, çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi gümüş rengi, sıfır renklenme, Evet. kitap gibi. Isı tesiri altında kalan bölgede belli belirsiz bir altın sarısı renk hissediyoruz. Artık ki gayet normal bu. Ya bundan Isı kaçış yok. girdisi oluyor Sonuçta malzemeye sonuçta. ısı girdisi oluyor ve fincanın boyutu bir yerde bitiyor. Evet. Değil mi? %100 kabul edilebilir bir kaynak dikişi geliyor ve yetersiz son gazdan dolayı kaynak dikişinin çıkışında, burada biz 3 saniyede falandı ön Evet. gaz. Normalde öyle kullanılır ya. Evet. Bir denedik, baktık ama kaynak dikişi 400 derece, 300 derecelerdeyken daha hala oksijeni içine emmeye devam ettiği için gördüğünüz gibi bitişte burada titanyum oksit tabakaları bize dedi ki arkadaş ben oksijenle olan aşkımı artık hayata döküyorum dedi. Mıknatıs Ve görevini gördü. Mıknatıs görevini gördü ve bir anda bir araya geldiler. Kaynak dikişinin sonu renklendi. Bu ne demek? Burada siz bunu isterseniz taşla temizleyin, isterseniz flapla, isterseniz kimyasalla. Artık burada şüpheli bir kaynak dikişi var mukavele açısından. Kaynağın zayıf olduğu bölge. Aynen. Burada şüpheli bir kaynak dikişi var. Bunu bir şeyle temizleyip de hiç kimseyi de kandıramazsınız. Aynen. Müşteriye temsil edersiniz, teslim edersiniz. Müşteri alır bunu, teste sokar, tak der buradan kırılır. Bütün yaptığınız Aynen. iş geri iade olur.
Bu yüzden özellikle titanyum imalatlarında final müşteriler inspektör yollarlar. Evet. Kaynak esnasında nasıl yapılıyor diye sürekli denetçi sabah akşam orada durur. Bekler Gezer başında. bakar hani sonradan temizliyorlar mı, işi manipüle ediyorlar mı diye bakarlar. Çünkü buradaki renklenme olay anında yaşandığında direkt size bir şey durdurulur. tutar. Aynen, Durdurulur ışık iş. tutar. Gelir adam bakar, mavi mi, mor mu, kırmızı Durdurun mı? der, bütün tesisi durdurur. Hemen durdurur. Altın sarısı renk büyük oranda kabul edilebilir renktir. Evet. Ama final müşteri diyebilir ki benim parçam çok kritik. Ben o seviyede bile bir impürite istemiyorum diyebilir. Gümüş rengi istiyorum diyebilir. Ama mavi, mor, kırmızı renkler Kabul edilemez. artık o yasak ilişkinin başladığını bize dalalet gösteren renkler ve mukavemet açısından gevrekliğin kritik seviyelere gittiğini gösteren renkler. Başımdan geçmiş bir olay anlatayım o maviliklerle alakalı. Çalıştığımız firmada mavilikler istemiyorlardı. Biz de tabii kaçak olarak, göçek olarak hemen yapıyorduk. Hadi diyor hızlı bitsin iş falan. Mavi olan yerleri tel fırçayla temizliyorduk. Sonra onların hepsi tek tek bizim üzerimize kodlu olduğu için, kimin ne kaynak yaptığı olduğu için arkadaşlarım ve benim bir tane silindire girdiğinde titanyum öyle bir patlama bir sesi geldi ki dükkanın içinde. Herkes zaten bekliyordu. Kiminki kırılacak, kiminki kırılacak diye. Tabii kaytaranlardan biri bendim. Benimki çatladı, kırılmadı ama çatladı. Sonradan bize gelip dediler ki kesinlikle mavi gördüğünüz kaynağı durdurun. Orayı taşlayın. Tekrar kaynatın. Kesinlikle mavi olmasın dediler. Biz de sorduk, dedik ki ya mavi ne yani? Hani biz şimdi paslanmazlarda fincan salladığımızda mavi mor renkler çıkıyor falan, harika diyor. Titanyumda asla kabul edilemezmiş. Aklınızda olsun, mavi rengi gördüğünüz alan, titanyum için söylüyorum, çatlayacak ve kırılacak olan alandır. Bunu aklınıza sokun. Kesinlikle mavi renk kabul edilemez, bilginiz olsun. Hayatın içinden yaşanmış bir bilgi istasyondan. Paslanmazda da bahsetmiştik. Orada da mavi, kırmızı, mor renkler tehlikeli. Ama bu kadar değil. Burada çok ayrı bir durum var. Dolayısıyla güzel özetimizi yaptık. Kontrollü ısı girdisi, uçuk kaçık yüksek amperler kullanmayın. Temizliğe önem verin. Kök gazınız, ön gazınız, son gazınız limitlerin uzun olsun. %10, %20 üzerinde olsun. Emniyet saniye tarihiyle olarak çalışın. da uzun olsun. Uzun olsun. 15 litre bölü dakika son gazın, 15 saniye son gazın altına düşmeyin. Yüksek saflıkta gaz kullanın. Fincan sallamazsanız titanyum kaynağında daha iyidir, daha tercih edilir. Çünkü fincanı salladıkça gazı dağıtıyorsunuz sürekli sağa sola. Paslı kullanın. Paslı kullanın. Isı girdisini kontrollü ısı azaltın. girdisi için. Çünkü şöyle düşünün. Ne kadar yüksek bir sıcaklık oluşturursanız o elektron ilgisini bir miktar daha arttırıyorsunuz. Direkt bir korelasyon söylemek mümkün değil. 150 amperin üstüne çıkmayın, 160 ampere çıkmayın gibi. Çünkü parça geometrisi ve kalınlığı önemli. Ama o yüzden kontrollü ısı girdisi izliyoruz. O elektron ilgisini, o yakınlaşmayı biraz daha mesafeli tutmak için zaten o 800-400 arasında yaşanacak. Kaçış yok. Yaşandığı zaman da hemen gaz korumamız orada, takip gazımız orada, kök korumamız orada. Tehlikeli bölgede su atın adamı belli diye hatırlatalım. İsa Usta, eline sağlık. Eyvallah abi. Kapatırken şunu da söylemek isteriz. Bu video bizim için yılın son videosu. Evet. Çok güzel bir yıl geçirdik sizin desteklerinizle. Elimizden geldiği kadar anlatırken bir taraftan öğrenmeye, sizi de dinlemeye devam ediyoruz. 2023 inşallah daha güzel geçecek. Bu yılın sonunda da sizlere küçük birkaç hediye verelim dedik yeni yıl hediyesi olarak. Teşekkür ederiz. Fronius partnerimiz sizler için bize böyle bir paket göndermiş. İçerisinde bazı şapka, güzel bir şapka, çanta, kaynakçı eldiveni, yeni yıl takvimi, güzel bir not defteri, flash bellek gibi ufak hediyeler var. Bunları size göndereceğiz. Bir şanslı takipçimize. Ek olarak Weltwolf tişörtü. Evet. Bizim hepimizin giydiğimiz Weltwolf takım tişörtünden göndereceğiz. Bir tane de hocamızın bize hediye etmemiz adına da gönderdiği Nizamettin Kahraman ve Behçet Gülenç hocalarımızın Modern Kaynak Teknolojisi kitabı. Bizim de kütüphanemizde bundan göndereceğiz. Ve bir adet de kullandığımız torç tutuculardan paslanmaz tik gazaltı için böyle bir hediye paketi oluşturduk sizlere. Bir şanslı takipçimize bu konu hakkında veya Weltwolf hakkında herhangi bir kaynak teknolojisi konusu hakkında yorum bırakan bir şanslı takipçimize çekilişle bu ufak yılbaşı paketini göndereceğiz. Yeni yılda daha güzel içeriklerde hem videolarla hem yüz yüze bol bol görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.